Nefis Yemek Tarifleri Mutfağından herkese merhabalar. Özellikle Ramazan ayına çok yakışacağını düşündüğüm kadayıf dolgulu dilber dudağı tatlısı hazırlayacağım. Dilerseniz hemen yapılışına başlayalım. Öncelikle şerbeti için tencereye 3 su bardağı toz şeker ve 3,5 su bardağı suyu alalım. Karıştırıp şerbeti yaklaşık 15 dakika kadar kaynatalım. Daha sonra birkaç damla limon suyu sıkalım ve 5 dakika daha kaynatıp şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için yoğurma kabına oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağı, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 tane yumurta, 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 paket kabartma tozu ve 3,5 su bardağı unu alalım. Toparlanıncaya kadar hamuru elimizle yoğuralım. Şöyle sizlere kıvamını da göstereyim. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Çok fazla un ilavesi yaparak hamuru sertleştirmeyelim. Şimdi ayrı bir kapta 1 su bardağı kavrulmuş kadayıf ve 1 su bardağı cevizi güzelce karıştıralım. Diğer taraftan hazırladığımız hamuru hafifçe unladığımız tezgaha alalım. Merdane yardımıyla hamuru açmaya başlayalım. Hamuru açarken ara ara un serpiştirirseniz yapışmasını önlemiş olursunuz ve daha kolay açarsınız. Şimdi hazırladığımız kadayıflı cevizli karışımı bir kaşıkla hamurun üzerine hiç boşluk kalmayacak şekilde bolca serpelim. Ardından bir bardakla hamurun üzerine bastırıp daire şeklinde keselim. Kestiğimiz hamurları spatula ile kaldırarak ikiye katlayıp tatlımıza şekil verelim. Tatlıları fırın kabına dizdikten sonra üzerlerine yine kavrulmuş kadayıftan serpiştirelim. Önceden ısıttığımız 180 derece fırında fansız ayarda 35 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir, kontrollü olmanızda fayda var. Tatlı pişerken bize tezgahta kalan hamur parçalarını toparlayalım. Toparladığımız hamurdan parçalar koparıp elimizle yuvarlayarak şekil verelim. Daha sonra bu hamurları da kavrulmuş kadayıfa bulayarak aynı şekilde fırın tepsisine dizelim. Ben kalan hamurdan da 13 tane tatlı elde ettiğim dilediğiniz şekli vererek tatlınızı hazırlayabilirsiniz. Kalan hamuru değerlendirdiğimiz bu tatlıyı da fırına yerleştirip 180 derecede 30 dakika pişmeye bırakalım. Diğer yandan fırından aldığımız sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde gezdirelim. Tepsiye dökülen kadayıfları ise hiç sorun etmeyin. Şerbeti tatlının üzerine gezdirirken kadayıflar da tatlınıza tekrar yapışacaktır. Bu şekilde fazla şerbeti kaşıkla tatlının üzerine gezdirerek iyice şerbete bulanmasını sağladıktan sonra birkaç saat şerbetini çekmesi için dinlenmeye bırakalım. Hazırladığımız diğer tatlıyı da fırından aldıktan sonra aynı şekilde soğuk şerbeti hiçbir yeri kuru kalmayacak şekilde tatlıların üzerine gezdirelim. Tepsideki fazla şerbeti de yine kaşıkla üzerlerine gezdirerek her yerini şerbete bulayalım. Birkaç saat dinlendikten sonra şerbetini iyice çeken tatlılarımız artık hazır. Servis esnasında tatlıların üzerine dilerseniz benim gibi toz fıstık serpiştirebilir veya sade olarak da servis edebilirsiniz. Hazırlaması gayet kolay, farklı bir tatlı tarifi sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Şöyle bir tanesini bölerek sizlere içinde göstermek istiyorum. Şerbetini gayet güzel çeken hafif bir şerbetli tatlı tarifi. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Tarifle ilgili yorumlarınızı, önerilerinizi mutlaka bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun.